Herkese merhaba. Bugünkü konumuz hepimizin gerçekten geçirmek için sonsuza kadar uğraştığı cilt lekeleri. Cilt lekeleri niye önemsememiz gerekiyor diye baktığımız zaman aslına bakarsanız erkek kadın hiç fark etmez. Görüntü eşitsizliğinin yani renk eşitsizliğinin ötesinde cilt lekelerinizin fazla artması veya şekillerinin değişmesi deri kanserine kadar giden durumlara yol açma ihtimali olduğu için hepimizin gerçekten bu konuya özen göstermesi gerekiyor. Şimdi lekenin bir sürü farklı türü var. Mesela cilt lekesi diye baktığımız çiller var mesela. Çiller genetik. Yazın görünümleri artan, kışın genelde azalan. Hani bunu leke kremleriyle veya belli tedavilerle görünümlerini biraz azaltabiliyoruz ama tamamen geçen şeyler değil. Bunların yanı sıra güneş kaynaklı lekeler aslında en kolay geçirebildiğimiz ve üzerinde en çok duracağımız leke türü bu. Bunun yanı sıra yaşlılık lekeleri var. Yani yaşlandıkça özellikle ellerin buralarında veya dekolte bölgesinde çok miktarda görmekteyiz. Bunların dışında da özellikle hamilelik sırasında oluşan lekeler var. Bir de doğum kontrol ilaçlarının kullanılması sonucunda oluşan lekeler var. Yani bu ikisi de hem hamilelikte oluşan hem bu ilaçlarla oluşan lekelerin sebebi hormonal değişiklikler. Bu tarz eğer hamilelik durumumuz varsa veya bu tarz ilaçlar kullanıyorsak da lekeden korunmaya çok özen göstermemiz gerekiyor. Şimdi lekelerden kurtulmanın bir sürü farklı metodu var aslında ama en başta yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken şey leke oluşmaması için çaba sarf etmek. Bunun için yapacağımız şeylerin başında güneş kremi kullanmak geliyor. Bir diğeri de gerçekten güneşli olan zamanlarda mekanik bariyerler kullanmak, yani güneş gözlüğü, şapka gibi ürünleri hayatımıza dahil etmek. Ama biz genel olarak bir şey oluşmadan önce korumayı bilmeyen bir millet olduğumuz için oluştuktan sonra tedavisinin nasıl olacağına bakıyoruz. Bu da gerçekten çok zahmetli ve çok uzun süren bir iş oluyor. Ama mesela bu konuda hangi içerikler en fazla işe yarıyor diye baktığımız zaman bunların başında gelen ürünler hidrokinonlar. Bunlar zaten ilaç kategorisinde yine en etkili, en kısa sürede etkili ama en agresif olan ürünler. Ve bunları kullanmak gerçekten çok zor. Kullanıldığını biliyoruz bu tarz ürünlerin ama yine de doktor önerisi olmadan ve doktorunuz size nasıl kullanılacağını söylemeden kesinlikle başlamamanızı tavsiye ettiğim ürünlerin başında geliyor. Çünkü zaten genel olarak da doktorların reçetelerinde tek başına bu ürünü görmüyoruz. Yani ciltte aşırı bir kuruluk, aşırı soyma ve kızarıklık, hassasiyet yaratma durumları olduğu için genellikle başka ürünlerle kombine şeklinde kullandırıyor birçok doktor. O yüzden doktora danışmadan bunu kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Artık ne kadar dinlersiniz o da sizin seçiminiz yani. Neyse. Onun dışında en etkili olan formlardan bir tanesi alfa arbutin serumları. Bunlar da gerçekten lekenin oluşmasını sağlayan enzimi bloke ettiği için çok iyi sonuçlar görebileceğimiz bir içerik. Bir diğer içerik niasinamitler. Niasinamitler de son dönemin popüler ürünlerinden bir tanesi. Yine güvenle kullanabileceğimiz ürünlerin arasında geliyor. Bunların dışında transeksamik asit olarak bildiğimiz bir içerik var. Gerçekten leke tedavisinde oldukça başarılı. Transeksamik asiti biz daha çok ürünlerde kombine şeklinde görüyoruz. Öyle ürünlerde bulunuyor. Bunu da deneyebiliriz. Onun dışında C vitamini serumları, işte ferulik asit serumları, genelde C vitaminiyle birlikte oluyor bunlar. Yani antioksidan dediğimiz maddelerin bu tedavilere yardımcı olma durumları söz konusu. Bunların dışında retinoidler gerçekten leke tedavisinde çok önemli yere sahip olan içeriklerden bir tanesi. Bitkisel olarak işe yarayan işte üzüm ekstreleri veya soya ekstreleri gibi ürünler de var ama bunlar tam anlamıyla böyle etkinliği kanıtlanmış durumda henüz değiller. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu, hangi ürünü kullanırsak kullanalım, gerçekten oluşmuş bir lekenin tedavisine hemen başlasak bile en az 6 ayda, yani benim gördüğüm kadarıyla 6 ayda sonuç alacağız. Yani daha önce bir sonuç görmemiz neredeyse imkansız. Özellikle zaten bu hormonal değişikliklerden kaynaklı böyle büyük lekelerde sonuç almama ihtimalimiz de çok yüksek. Böyle bir durumda genelde doktorların uyguladığı işlemler var, lazerler var, işte belli maskeler var. Bu konuda yine doktora danışıp hangisini kullanmanızın size iyi geleceğini karar verebilirsiniz. Ama bu içeriklerin hangisini kullanıyor olursanız olun, üzerine aktif bir başka içerik eklememeye çalışın. Yani bu aktif dediğim içerik şu: kimyasal peeling amaçlı kullandığımız ürünler veya işte bu ürünleri kullanırken lazere gitme
ya da işte ekstra böyle hemen yüzüm soyulsun, lekem geçsin diye yaptığımız böyle aşırı sürtme, işte peeling bilmem ne, yani bu tarz ürünlerden, bu tarz uygulamalardan da biraz kaçınmak gerekiyor açıkçası. Bu tarz tedaviler altındaysak veya böyle ürünler kullanıyorsak unutmamamız gereken şeylerden bir tanesinin güneş kremi kullanmak olduğunu zaten biliyoruz. Ama hangi güneş kremini kullanmamız gerekiyor diye bakarsak leke için özel üretilmiş güneş kremleri zaten hali hazırda var. Renkli olanları veya renksiz olanları bunların mevcut. Renkli olanların korumayı bir miktar daha artırmasından dolayı genellikle tercih edilen ürünler arasında. Ama bunların yapısı gerçekten çok yoğun ve bazen tazelemeye veya günlük uygulamaya çok uygun olmayabiliyor. Öyle bir durumda da renksiz bir güneş kremi tercih edip üzerine makyaj yapmayı da düşünebiliriz derim ben. Çünkü özellikle makyaj malzemelerinde de içinde güneş koruma faktörlü olan ürünler de var. Böylelikle cildinizde bir kat daha bariyer geçmiş olabilirsiniz. Özetleyecek olursak en başta lekeden korunmayı düşüneceğiz. Daha sonrasında eğer korunmadıysak veya korunmamıza rağmen leke oluştuysa, ki böyle olma ihtimali de var. Çünkü maalesef ki genetik diye de bir faktör var. Siz ne yaparsanız yapın, eğer cildiniz lekelenmeye müsaitse böyle bir durumun oluşması da söz konusu. Sadece dikkat edeceğimiz şey şu, bu tedavi biraz uzun sürecek ve biraz sabır isteyen bir şey. Ama genelde başarılı sonuçlar da alınıyor. Bir ürün kullanmaya başladınız. Mesela 2 ay geçti, 3 ay geçti. Gerçekten hiçbir etki görmüyorsanız ürünü değiştirmeniz gerekiyor. Yani başka bir içeriğe geçmeniz gerekiyor. Bunun da ne olduğunu bilmenin asla bir yolu yok. Kesinlikle deneme yanılma yöntemiyle bulmanız gerekiyor. Ama düzenli bir şekilde devam ettiğiniz zaman güzel sonuçlar alacağınızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.